Arkadaşlar merhaba. Sizinle bugün röle mühürlemeyi konuşacağız arkadaşlar. Bu röle mühürleme nedir? Şu gördüğümüz rölemiz. Şurada bobin ucumuz var. Şurada diyelim ki 12 volt veya 24 volt DC voltaj veriyoruz. Burada bir stop anahtarımız var arkadaşlar. Burada da bir start anahtarımız var. Şimdi 24 voltu röleye verdiğimizde bu start anahtarına basmamız gerekiyor ki enerji röleye ulaşsın. Röle enerjilendiğinde buradaki kontaklarımız konum değiştirecek arkadaşlar. Şurada gördüğünüz rölenin ilk hali, enerjilenmemiş hali, şu iki kontağımız kısa devredir. Bobinden enerji geçtiğinde bu kısa devre olan kontağımız şurayı kısa devre ediyor arkadaşlar. Böylece röle mühürleme dediğimiz, normalde bir röleye enerji verdiğimizde kontaklar konum değiştirir. Enerji vermeyi bıraktığımızda da bobinden geçecek olan voltaj, akım geçmeyeceği için tekrar eski konumuna gelir arkadaşlar. Ama burada mühürleme işlemi bağlantısı yaptığımızda, bu da nedir? Rölenin enerjilenmesini sağlayan start butonuna paralel rölenin enerjilendiğinde kısa devreye olan iki ucunu start butonunun iki ucuna bağlıyoruz arkadaşlar. Böylece röleye start verdiğimizde, yani start vermemiz ne demek? Butona bastığımızda şu iki uç kısa devre oluyor ve buradan gelen voltaj buradan karşıya geçip rölenin bobinlerini enerjilendiriyor ve röle kontaklarını çektirerek konum değişmesini sağlıyor. Start'a basıldığında röle enerjilenip konum değiştirdiğinde burası kısa devre oluyor arkadaşlar. Burası kısa devre, burası da açık devre oluyor. Burası kısa devre olduğunda start butonu bırakılsa bile, yani açık kontağa düşse bile devre şu röle kontakları üzerinden devresini tamamlayacağı için rölenin bobini enerjilenmeye devam edecek arkadaşlar. Böylece start butonu bırakıldığında da röle hala çekili kalmaya devam edecek. İşte biz bu işleme röle mühürleme diyoruz. Bu röle mühürlemede, yani işlemi en özet haline getirmek için rölenin enerjilendiğindeki kısa devre olan iki ucunu start butonunun iki ucuna paralel bağlayarak röle mühürleme işlemini yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu böyle. Ben bunu ilk yaptığımda şöyle iki röle ile yaptım. Bunu da niye böyle yaptım? Yani bir röle enerjilendiğinde sanki ikinci röleyi enerjilendirip ikinci rölenin kontağıyla start butonunu mühürleme işlemini yapmayı düşündüm. Fakat buna hiç gerek yokmuş. Tek röle ile de enerjilendiğinde konum değiştiren uçlarıyla start butonunu mühürleyebiliyoruz. Sonraki iki butonla da
istediğimiz herhangi bir cihazı çalıştırabiliriz arkadaşlar. Yani şu iki ucu herhangi bir cihazı bu iki uca bağlayarak çalıştırabiliriz. Nedir mesela? Şurada 220 voltumuz olsun. Bu 220 voltumuzu şu röleden geçirip şurada bir lamba yakabiliriz. Böylece butona basıldığında lamba yanar ve buton bırakılsa bile lamba sönmez. Böylece röle mühürleme işlemini yapmış oluruz arkadaşlar. Ne zaman istersek susturmayı, yani lambayı söndürmeyi ne zaman istersek bu sefer stop butonuna basarak buradaki bağlantıyı keserek buraya gelen enerji kesilmiş olur. Böylece enerji buradan kesildiği için şu izleyeceği önceden izlemiş olduğu yolda da herhangi bir voltaj akım olmadığından röle enerjilenmeyecek. Böylece çektirdiği kontağı bırakacak. Eski konumuna gelecek. Böylece buradan geçen akımda geçmeyeceği için ışığı söndürmüş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunu biz bir lamba için göstermiş olsak da çok yönlü kullanım yerleri olabilir. Şimdiye kadar ben de ismini duymuş ama hiçbir uygulama yapmamıştım. Sadece ismini duymuştum. Yani üzerinde düşünüp yorumlayıp değerlendirmek şimdiye nasip oldu. Bir arkadaşımız, şöyle söyleyeyim örnek olsun, bir arkadaşımız bir alarm dedektörünü tek başına kullanmak istedi. Bunun için nasıl yapabilirim diye sorduğunda aklıma bu şekilde bir röle mühürleme diye bir şey var. O şekilde, çünkü biliyorsunuz alarm sensörleri herhangi bir hareket gördüğünde kısa süreli bir kontak değişikliği yapar. Önündeki cisim veya bir darbe veya bir sensörün özelliğine göre neyle tetikleniyorsa bir anlık tetiklenir, sonra bırakır. Ama eğer o bir anlık tetiklenmeyi bir alarm olarak sürekli bir siren çaldırmak istiyorsak, bu şekilde o bir anlık tetiklenmeyi uzun süreli devrede kalmasını sağlayacak şekilde bir düzenek lazım. İşte gördüğünüz gibi bu röle mühürleme de bu iş için birebir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün röle mühürlemeyi işledik, öğrendik. Bunu devrelerimizde, projelerimizde kullanabiliriz. Ben de en yakın zamanda bir denemesini yapacağım. İnşallah onu da sizinle paylaşırım. Bugünkü konumuz da bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza beğenerek, destek olarak, abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.